İran'ın misilleme harekatı. İsrail'in yıllardır yönetiminde bulunan faşist Netanyahu'ya karşı iktidarını sürdürebilmek için çıkarmaya çalıştığı baskıcı yasalar üzerine başlayan kitlesel halk gösterileri, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı baskınla başlayan Hamas-İsrail çatışmaları, İsrail ordusunun Gazze'de aylardır kadın, çocuk, hasta ayırt etmeden on binlerce insanı vahşice öldürdüğü ve bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bir soykırıma dönmüştür. Bütün dünyanın kınadığı bu vahşete karşın dünyaya insan hakları, demokrasi dersi vermekle övünen Amerika Birleşik Devletleri ve hempaları İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere Amerika'nın köleliğini kabullenmiş Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri bu soykırım ve hastane bombalamak gibi insanlık suçlarına karşı sessiz kalmanın ötesinde İsrail'in bu soykırımına tam bir yüzsüzlükle siyasi ve askeri destek vermektedirler. İran'da Şah rejiminin yıkılmasıyla başlayan Hümeyni rejiminin özellikle petrol olmak üzere tüm yabancı yatırımlara son vermesinden sonra kışkırtılan 1980-88 arasında yaşanan İran-Irak Savaşı'ndan dersler çıkaran İran, 1992 yılında başlayan ve İran'ın nükleer programı nedeniyle 2012'den itibaren daha da sıkılaştırılan Amerikan ambargosu yüzünden savunma sanayinde milli üretime yönelmiş ve özellikle füze üretimi konusunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Bu gelişmeleri durdurabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakolu İsrail, 20 yıldan beri İran'a saldırmayı ulusal hedef haline getirmiştir. Bu amaçla İran içinde her türlü kargaşa çıkarmayı denemekte, İranlı bilim adamlarına suikastlar düzenlemekte, Suriye ve Lübnan'da İran asker ve subaylarını öldürmektedir. Gazze'deki soykırıma devam ederken 1 Nisan günü Şam'daki İran konsolosluğuna füze saldırısı yapıp aralarında 2 generalin de bulunduğu 10 İran subayını öldürerek tahriklerini bir seviye daha arttırmış, İran henüz bir nükleer güç olmadan İran'ı çatışma sahasına çekerek kendisine destek veren Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'a saldırmak için gerekçe yaratmayı amaçlamıştır. 18 Nisan 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24 Nisan 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerine göre elçilik ve konsolosluk binaları dokunulmazdır ve ülkelerin toprağı sayılır. İsrail'in bu saldırısı İran topraklarına yapılmıştır ve savaş sebebidir. Bu yüzden yanıtsız bırakılması İran'ın caydırıcılığını ve itibarını zedeleyeceğinden İran bu tahriye misilleme kararı aldı. İsrail'e verilecek cevabın dozu bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki ortaklarından yardım talep etti. İngiltere, Avustralya ve Almanya Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanı'nı aradı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin'den yardım istedi. Bu görüşmelerde İran, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki Amerikan güçleri saldırıya uğrayacak. Siz bizimle uğraşmayın, biz de sizinle uğraşmayız şeklinde çok net bir tavır sergiledi. Misillemeden vazgeçmeyen İran'a Türkiye üzerinden de tepki belirli sınırlar içinde olmalı mesajı gönderildi. Umman aracılığıyla yürütülen pazarlıklarda İran, Gazze'de ateşkesin temin edilmesini de istedi. Misilleme masadan kalkacaksa en azından Filistin lehine bir sonuç olmalıydı. Yapılan pazarlıklar sonunda İran, Amerika'nın sadece İsrail'e yapılacak saldırıda savunmaya katılacağı, İsrail'in İran'a saldırmasına destek vermeyeceği ve katılmayacağını açıklaması üzerine İsrail'in askeri tesislerini hedef alan sınırlı bir misilleme yapacağını duyurdu. Amerika'nın böyle bir güvence vermesinin sebebi bölgede bulunan Amerikan üslerine yapılacak bir İran saldırısını önleme gücünün olmamasıdır. Bölgede bulunan Amerikan üsleri.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin açık kaynaklardan derlenen verilere göre Washington'ın Orta Doğu'daki 11 ülkede toplam 46 askeri üssü bulunuyor. Başlıca Katar'daki El Udeyd Hava Üssü, Bahreyn'deki 5. Filo, 15 bini aşkın Amerika Birleşik Devletleri askerinin konuşlandığı Kuveyt'teki 3. Amerikan Ordusu karargahı ve yaklaşık 5 bin askerin konuşlandığı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ez-Zafra Hava Üssü yer alıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de 18 askeri üsse sahip. Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tam sayısının ne olduğu belli olmamakla birlikte Pentagon'a göre Orta Doğu'nun 11 ülkesinde yaklaşık 54 bin Amerika Birleşik Devletleri askerinin bulunduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlık bulundurduğu Orta Doğu ülkeleri Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Umman olarak sıralanıyor. İran füze saldırısı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, yaklaşık 30 Paveh seyir füzeleri ile Şahit 136 kamikaze İHA'larını kullandığı belirtildi. İranlı güçlerin başka balistik füzeler de kullandığı ancak bunların isimlerinin açıklanmadığı ifade edilmişti. Yaklaşık 300 dolayında füze ve kamikaze drone'un kullanıldığı saldırıdaki füzelerin bir kısmı Ürdün, İngiliz, Fransız ve Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Gerald Ford'dan kalkan Amerikan savaş uçakları ile Doğu Akdeniz'de bulunan USS Arleigh Burke ve USS Carney muhriplerinden İran balistik füzelerini engellemek için atılan 4 ila 7 adet standart füzeleri tarafından imha edilirken, geri kalan kısmı İsrail'in hava savunma sistemleri, demir kubbe ve Davut sapanı tarafından imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile insansız hava araçlarından 87'sini Amerika Birleşik Devletleri'nin düşürdüğünü açıkladı. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na göre İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını söyledi. Ryder, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin Amerika Birleşik Devletleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ABC News televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında en az 9 füzenin hedefine ulaştığını duyurdu. ABC News'a konuşan Amerika Birleşik Devletli bir yetkili, en az 9 İran füzesi İsrail hava savunmasını aşarak İsrail'in 2 hava üssüne isabet etti dedi. Amerika Birleşik Devletlerli yetkili 5 balistik füzenin Nevatim hava üssünü vurarak S-130 kargo uçağına, iniş kalkış pistine ve depolama tesislerine hasar verdiğini söyledi. Yetkili, diğer 4 füzenin ise Negev çölündeki hava üssüne isabet ettiğini ve önemli bir hasara yol açmadığını bildirdi. Füzelerin hedefindeki Nevatim hava üssünde en az 44 Mossad subayının öldüğünü duyuran İran basını, İsrail'in güneyindeki Nevatim hava üssünün İsrail'in F-35 uçaklarının yanı sıra Mossad'ın casus uçakları içinde bir hangar görevi gördüğünü bildirmişti. İran televizyonu, İran ordusunun İsrail'e saldırmak için hipersonik füze ateşlediğini ve hiçbirinin engellenmediğini aktardı. İran hipersonik füzeleri. Fattah füzesi İran'da üretilmiş hipersonik füzedir. Fattah füzesinin hızı 13-15 Mach, saatte 16.000-18.500 kilometre, menzili ise 1400 kilometredir. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından üretilmiş bu hipersonik füzeler, farklı yön ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir hava savunma füzesi tarafından yok edilemez. Fattah füzesinin açık kaynaklarda görülebilen başlıca özellikleri şöyledir. Menzil 1400 kilometre. Her yöne manevra kabiliyeti,
küresel motorlu, savaş başlıklı, radar sistemlerinde görünmezlik, yakıt, ikinci kademede ateşlenen katı yakıtlı, görev, her türlü düşman hava savunma sistemini alt etmek için dünya atmosferi içinde ve dışında çeşitli manevra yeteneği. Hipersonik füze teknolojisini İran'a veren Rusya, balistik füzelerin yönlendirmesinde Rusya'nın GLONASS, Amerikan GPS benzeri uydu sistemini de İran'ın kullanımına verdi. İran'ın ayrıca Çin'in Beidou uydu sisteminden de yararlandığı bildiriliyor. Hipersonik füzeler hakkında. Jet yolcu uçakları ses hızının altında uçarlar. Savaş uçakları en fazla 2,5 Mach, yaklaşık saatte 3000 km hız yaparlar. Hipersonik füzelerin hızı ise 6 ila 15 Mach, saatte 7350 ile 18500 km olup ayrıca atmosfer dışında ve içinde manevra kabiliyeti vardır. Hipersonik füze bu hızlarda atmosfer içinde uçarken sürtünme nedeniyle havadaki gaz molekülleri binlerce dereceye kadar ısınırlar ve elektronlarını kaybedip bir sıcak proton-elektron çorbası, plazma oluşur. Hava savunma sistemlerinin radarlarından gelen sinyaller bu gaz plazması tarafından emilir ve geriye yansıma olmaz. Bu nedenle hipersonik füzeler radara yakalanmaz. Dolayısıyla taktik nükleer başlık bile takılabilen bu tür hipersonik füzeleri görmek ve durdurmak mümkün değildir. İsrail'in hava savunmasını aşan 5 balistik füzenin Nevatim hava üssünü, diğer 4 füzenin ise Negev çölündeki hava üssüne isabet ettiği belirtilen bu 9 füzenin İran'ın Fattah hipersonik füzeleri olması büyük bir olasılıktır. Demir kubbe ve Davut sapanı hava savunma sistemlerinde kullanılan İsrail yapımı 475 kilometre menzilli hava savunma radarlarının veya Türkiye Kürecik, Negev ve Katar El Udeyd Amerikan üslerine yerleştirilip İran'dan İsrail'e atılacak füzeleri izleyen 3 adet Amerikan radarlarının Fattah hipersonik füzelerini göremediği kuvvetli bir olasılıktır. Sonuç: bugüne kadar İsrail'in karıştığı bütün savaşlar sınırdaş olduğu Arap devletleriyle yapılmışken İsrail ilk kez Arap ülkeleri dışında bir devletin saldırısına uğradı. Böylece son 1973 savaşından beri İsrail'in dokunulmaz olduğu şeklindeki yaygın inanç yıkıldı. İsrail'in tek başına İran saldırısına karşı koyma gücüne sahip olmadığı ortaya çıktı. Böylece artık yanına Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'yı almadan İran'a artık kafa tutamayacağı belli oldu. İran'ın gücü karşısında İsrail'in saldırması halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Amerika Birleşik Devletleri'ne üslerini kullanamayacağı mesajını verdi. Bugün tahminen 100-200 nükleer silaha sahip ve Jericho 1-2-3 diye sınıflandırılan menzilleri 500, 1500 ve 4800 kilometre olan balistik füzelere sahip İsrail karşısında İran, ürettiği hipersonik füzelerle önemli bir üstünlük sağlamıştır. Çünkü İran henüz nükleer bomba sahibi olmasa bile hipersonik füzeleriyle İsrail'in nükleer bomba stoklarını ve Amerikan radar ve Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri tarafından korunan Dimona nükleer merkezini vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu tesise en az bir adet İran füzesinin düşmesi sonunda patlayacak nükleer malzemelerin bütün İsrail'i atom bombasıyla vurulmuş hale getireceği açıktır. Alınan bu sonuçla İran, İsrail'e karşı önemli bir stratejik üstünlük sağlamıştır. Haluk Dural, Milli Merkez Genel Sekreteri.